İran-İsrail Savaşı son durum. İsrail, Tahran'daki nükleer tesisleri ve füze üslerini vurdu. İran ise misilleme olarak 350'den fazla füze ve İHA ile Tel Aviv, Hayfa ve çevresini hedef aldı. Demir kubbe devrede ama yetmedi. İsrail savunma sistemleri birçok füzeyi vurdu ama bazıları şehir merkezlerine ulaştı. En az 24 İsrailli öldü, 494 yaralı var. İran ise 224 sivil kayıp verdiğini açıkladı. İran'ın Hac-Kassem füzeleri demir kubbeyi aşmakla övünüyor. İsrail, Mossad destekli İHA'larla İran'ın radarlarını ve füze rampalarını hedef aldı. Bölge diken üstünde. Yemen'den füzeler atılıyor, ABD savaş gemilerini bölgeye yönlendirdi. BM acil toplantıda dünya liderleri kontrolden çıkabilir diyor. Henüz ateşkes yok. Taraflar geri adım atmıyor. Yeni gelişmeler için abone olup bildirimleri açın. Olası bir Türkiye-İsrail savaşında kim kazanır? Türkiye, 355 bin aktif asker, güçlü SİHA'lar ve büyük kara gücüyle öne çıkıyor. İsrail ise F-35 savaş uçakları, gelişmiş hava savunması ve nükleer caydırıcılığıyla dikkat çekiyor. Kısa ve yoğun bir çatışmada İsrail hava üstünlüğüyle avantajlı. Ama uzun süreli kara savaşında Türkiye'nin insan kaynağı ve lojistik gücü üstün olabilir. Yani sonuç, hızlı savaşta İsrail, uzun savaşta Türkiye avantajlı. Umarız böyle bir durum yaşanmaz da, ola ki bu savaşın içinde bulduk kendimizi. Sizce kim kazanır? Yorumlarda buluşalım. İran, İsrail'e füze yağdırdı. Bu görüntüler Hayfa'dan. İsrailliler saldırıyı cep telefonuyla kaydederken füze tam yanlarına düştü. Kentte büyük bir patlama oldu ve ardından yangın çıktı. En az 4 kişi yaralandı, binalar alev aldı. İsrail, olağanüstü hal ilan etti. Orta Doğu'da gerilim zirvede. Yeni gelişmeler için abone olup bildirimleri açın. Netanyahu'dan sert sözler. İsrail Başbakanı, Netanyahu'dan tansiyonu yükselten açıklamalar geldi. Artık İran'ın hava sahasını biz kontrol ediyoruz diyen Netanyahu, İran'la barış istemediklerini vurguladı. İran'ın dini liderinin etkisiz hale getirilmesi bu çatışmaların sonu olur ifadelerini kullandı. Bu sözler Orta Doğu'da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Son dakika gelişmeleri, savaş açıklamaları ve bölgesel kriz detayları için kanalımıza abone olun. Son dakika, Pakistan, İran'la olan tüm kara ve hava sınır kapılarını geçici olarak kapattı. Sebep, artan güvenlik tehditleri ve İran-İsrail savaşı sonrası bölgedeki risklerin büyümesi. Balokistan'daki geçiş noktaları kapalı, sadece Taftan sınırı ticari ve insani amaçlarla açık bırakıldı. Yüzlerce Pakistan vatandaşı tahliye edildi, İran'dan yakıt ve gıda akışı durdu. Bölge halkı ciddi sıkıntılar yaşıyor, yakıt krizi kapıda. Pakistan hükümeti sınırların belirsiz süreyle kapatıldığını duyurdu. Tahran karıştı. İsrail saldırılarının ardından binlerce kişi şehri terk etmeye başladı. Caddeler dolup taştı, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Halk kırsal bölgelere ve güvenli sığınaklara kaçıyor. Metro tünelleri bile artık güvenli değil. Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Yeni gelişmeler için takipte kalın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir döneme girdiğini duyurdu. Orta ve uzun menzilli füze stoklarının üretim planlamalarının yapıldığını belirten Erdoğan, hiç kimsenin bize efelenmeyi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişeceğiz dedi. Yeni gelişmeler için abone olun.